Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz odyoloji, konuşma ve ses bozuklukları uzmanı Doktor İclal Ertaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii konuşma bozukluğu deyince aklımıza ilk kekemelik geliyor. Birazcık kekemelik üzerine konuşmak istiyorum. Bu sebepten dolayı kekemelik nedir? Kekemelik içinde birçok faktör bozukluğu barındıran, aslında konuşma bozukluğu olarak gördüğümüz, yani bir buzdağı diye tanımlayacak olduğumuzda ama altında konuşmanın akışı içerisinde sessizlik, bloklar, tekrarlar ve uzatmalarla konuşmanın akışını ve sürecini bozan, aynı zamanda iletişimi, kişinin, bireyin veya çocuğun iletişimini engelleyen çok önemli, bizi de çok uğraştıran bir konuşma bozukluğudur. Evet. Peki bu kekemeliğe yol açan sebepler nelerdir? Evet, yani kekemeliğin çok faktörlü olduğunu, içinde çok şey barındırdığını biliyoruz. En önemli, yani literatürdeki açıklanan sebepler genetik. Biz değerlendirmelerimizi yaparken önce bir genetik kökeni olup olmadığına bir bakmak durumundayız. Sonrasında nörofizyolojik faktörler olabilir. Yani deniliyor ki bazı çocuklar doğuştan kekeme olma ya da konuşmanın akıcılığının bozulmasına yatkın bir durum sergileyebilirler. Daha sonraki sebepler mizaç, çocuğun duygusal yapısı, kaygılı yapısı ve sonrasında da aile, sosyal ve çevresel faktörler söyleyebiliriz. Hepsini barındırıyor içinde esasında. Tabii iyi bir değerlendirme yaptıktan sonra yaklaşımımız bunların içinden birine göre belirlenecek. Esasında buzdağı demiştim. Onun altındaki faktörler bizim için çok önemli. Çocuğun biliş durumu, çocuğun duygusu, kendi kekemeliğine bakış açısı, kendi durumunu uzaktan izleyebiliyor olup olmaması, konuşma ve iletişim sürecinde özgüven durumu, kendisini ifade ettiği süreler içerisindeki bilişi, duygusu, düşüncesi ve davranışları konuşmasının çok etkileyen faktörlerden biri oluyor. Evet. Terapiye girecek olursak, evet. Terapiye ne tür yaklaşımlarınız var? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Evet. Yani terapi çok yönlü. Dediğim gibi multifaktöriyel bir bozukluk bu. Bizim de bu anlamda çok yönlü bakmamız gerekiyor. Bütüncül bakmamız gerekiyor. Yani bir yandan konuşma organlarını rahatlatmamız gerekiyorken diğer taraftan da çocuğun kendi kekemeliğiyle ilgili durumunu düzenlememiz gerekiyor. Yani çocukta oluşan kaygı, çocuğun kendi iletişim ve konuşma süreci içerisindeki davranışları, özgüveni ve bunların kekemelikle, yani konuşma ve iletişimle ilgili süreçteki yaşadığı engel durumu. Biz de biliyoruz ki konuşma çok akışkan bir şey. Yani siz de beni, ben de sizi bekleyebiliyoruz ama bir süre bekleyebiliyoruz. Bu süre uzadığında, sözcükler tekrarlandığında veya sessizlik olduğunda bu kişiler akranları tarafından, çocuklar için konuşacak olursak, zorbalığa maruz kalabiliyorlar. Yani işte senin konuşmanı istemiyoruz ya da tamamlamaya kalkıyorlar. Anne ve babalar çocuklarının bu kendilerini ifade etme sürecinde yaşadıkları engelden dolayı kaygılı, hatta çocuklarına bu kaygılarını da yansıtacak kadar endişe durumlarını sergileyebiliyorlar. İş hayatlarına bu süreç devam ettiğinde iş hayatlarına baktığımız zaman da gene hep ikincil meslekleri veya kendi kapasitelerinin daha altında durumlarda sadece bir konuşma ve iletişim bozukluklarından dolayı bulunduklarını görüyoruz. Evet. Peki bu durum geçici bir durum mudur? Şimdi çocukluktan almamız lazım. Ben şöyle söyleyeyim, kendi terapi süreçlerimde
0-6 yaş ama tabii hani 0 yaştan başlamıyor kekemelik ama bizim fizyolojik dediğimiz çocuğun konuşma süreci içerisinde bazen talepler, kapasiteler durumu var. Yani özellikle erkek çocuklarda bunu çok görüyoruz. Zaten kekemelik de 4 erkek hatta şimdi 5 erkek 1 kız çocuk olarak tanımlanıyor. Erkek çocuklarda daha çok görülmesinin bir sürü sebepleri var ama en önemli sebebi olarak şunu söylemek istiyorum. Babaların erkek çocuklarına yaklaşımları, o çocuğun tam konuşmaya, dili edinmeye, dili oluşturmaya başladığı süreçte daha fazla beklenti içerisinde olması babaların. İşte bunu da söyle, şunu da söyle gibi ama çocuğun da bu talebe karşılık veremiyor olması. Yani şöyle düşünelim, 1,5 yaşında bir çocuktan işte 3 kelimelik cümle kurmasını beklerseniz kuramaz. Bu durum çocukta kaygı oluşturuyor. Bu duruma cevap vermek istiyor çocuk ve diyor ki hani babam benim böyle konuşmamı ister ama bu kelime, bu sözcük aklıma gelmiyor benim. Bu sefer tekrar etmeye başlıyor. Anne, şey gibi bunu çok görürüz. Özellikle 1,5-4 yaş arasında. Bu süreçte eğer aile ile anne ve babayla iyi bir iletişim kuracak olur ise uzman ki mutlaka burada bir tekrar, takılma, uzatma ve zorluk durumu varsa anne ve babaların lütfen dil konuşma uzmanına başvurmalarını isteyelim. Çünkü bu durumu yönetecek olan kişi anne ve baba oluyor evde. Yani biz hatta 4 yaşına kadar bu süreci fizyolojik kekemelik diyoruz, edimsel diyoruz ve bu süreci aile ile birlikte geçirmeye gayret ediyoruz. Ama 4 yaşından sonra artık çocuk da bu durumunun farkına varıyor ve ben konuşamıyorum diyor. İşte annesinin babasının kulağına fısıldıyor, sen söyle diyor veya çok kısa kısa cümlelerle geçiyor uzun uzun ifadeler yerine. İşte burada konuşmanın engellendiği durum diyoruz. O zaman da terapiye başlamak gerekiyor. Evet. Tabii burada ekran başındaki seyircilerimize, bizlere, öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Evet. Burada sizin önerileriniz nelerdir? 4 yaşına kadar olan fizyolojik kekemelik sürecinde dahi dil konuşma uzmanına anne ve babaların başvurmaları gerektiğini düşünüyorum. Önerileri oradan almaları uygun olacak. Çünkü bazen çok titiz anneler gelebiliyor. Çocuk o annenin babanın titizliği, temizliği ve kendisine olan bu baskıyı tolere edemeyebiliyor. Veya kaygılı, mükemmeliyetçi, beklentisi çok yüksek anne ve babalar olabiliyor. Bunu tabii bilerek, isteyerek değil ama hani hepimiz kendi bireysel farklılıklarımızla var oluyoruz, yaşıyoruz. Bu durumları dil konuşma terapistleriyle, uzmanlarıyla yönetebilirler. Ama sonrasında mutlaka terapi ve bu süreci birlikte yaşamak gerekiyor. Öğretmenler için de çok az takılmalar dahi olsa, çocuk kendisini tekrar ediyorsa, konuşmanın akışı içerisinde sorun yaşıyorsa ve bu sorun yavaş yavaş kaygıya, onun özgüvenini zedelemeye dönmüş ise gene uzmana başvurmaları gerekiyor. Bunun dışında ne önerebiliriz? Terapinin birlikte götürülmesi gerekiyor bu sürecin. Hem öğretmene hem ebeveyne gerekli önerileri gene uzman tarafından verip bir ekip çalışması olmalı. Yani davranışı ve süreci birlikte yönetmek gerekiyor. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Bugün sizlerle odyoloji konuşma ve ses bozuklukları uzmanı Doktor İclal Ertaş'la birlikteydik. Kendisiyle kekemelik üzerine konuştuk ve modern terapi yöntemlerinden bahsettik. Aynı zamanda da 0-6 yaş arasında ilgili uzmanın mutlaka görmesi gerektiğinden bahsettik. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.